Değerli hanımlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün harika ve çok güzel bir kitap ayracı yapımıyla birlikteyiz. Bu kitap ayracını çocuklarınıza, torunlarınıza yapıp hediye edebilirsiniz. Kitaplarını güzelce okuduktan sonra kaldıkları yere bu güzel kitap ayracını koyup sonrasında okumaya devam edebilirler. Şimdi bu güzel projemizin yapım aşamasına geçelim. Sevgili hanımlar, bu güzel projem için ben patik ipi kullandım. 2 numara tığ kullanabilirsiniz. İlk önce 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi başlangıç noktasıyla birleştirip çok güzel bir kutucuk, yuvacık oluşturuyorum ve başlangıç ipimi de arkaya geçirdim ki sağlam olsun. Şimdi 3 zincir çektim. Tığımın üzerini dolayıp buraya tam 13 tane trabzan yapıyorum. ...13 tane trabzanı yaptıktan sonra kaydırma yöntemiyle başlangıç noktamı birleştiriyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra her yuvaya 2 trabzan yaparak devam ediyorum ikinci sıraya. Eğer yuvarlaklığı sağlayamazsanız bir yuvanın içine 2 yerine 3 tane de trabzan yapabilirsiniz arada bir. İkinci sırayı da bitirdik ve kaydırma yöntemiyle güzelce kapattık. Arkasındaki ipi kesiyorum. Daha önce bu ipi oraya yürüterek gizlemiştim. O yüzden sağlam. Şimdi 6 tane zincir çektim ve bu zincirle tavşanımın kulağını yapacağım. Tığımın üzerine dolamadan bir tane sık iğne yaptım, geri döndüm. Tığımın üzerini dolayıp bir tane çakma sık iğne yaptım. Hepsini bir çektim ve şimdi 3 tane normal trabzan yapıyorum. Aşağıya kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Diğer kulağı yapmak için tekrar ile sola doğru gidiyorum. 3 tane kaydırma yöntemiyle sola doğru gittikten sonra ikinci kulağımızı da yapmak için 6 zincir çekiyorum. Ve tığımın üzerini dolamadan geri dönüp bir tane sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemde tığımın üzerini dolayıp çakma sık iğne yaptım ve şimdi normal trabzan yapıyorum. 3 tane. Yine kulağımı birleştiriyorum kafa bölgesine. Yani tavşanımızın güzel kulağını birleştirdik ve şimdi kesiyorum. Kestiğim ipi arkasına güzelce sabitleyip kapatacağım. Sökülmemek üzere güzelce sabit olmuş olacak.
Artan ipimi de güzelce kesiyorum. Şimdi tavşanımızın çene kısmını, ortasını buluyoruz, aşağısını ve buraya pembe ipimizle sık iğne yaparak bütün kafa çevresini dolaşıyorum. Sık iğne yaparken biraz ilmeklerimizi sıkı yapmazsak, birazcık böyle gevşek yaparsak daha iyi olur. Kolaylıkla döner. Aynı yere 2 kez yapmayacağım çünkü. Rutin bir şekilde böyle sırayla sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Sık iğne yapma işlemi bittikten sonra buraya güzel bir zincir çekeceğiz. Yalnız şu ilk başladığımız ipi de yapacak olduğum zincirin içine gizleyerek devam edeceğim. Böyle birkaç tur çevirip güzelce zincirin içine başlangıç ipimi gizlemiş oluyorum. İpimizi gizledikten sonra kesiyoruz ve hangi kitap için yapıyorsak bu ayracı o kadar uzun zincir çekiyoruz. Zincir çekme işlemi bittikten sonra ipimizi kesiyoruz ve beyaz ipimi tekrar elime alıyorum. Beyaz ipimle buraya zincirdeki bir yuvanın içine 3 zincir çekip yükseliyorum ve yaklaşık 10 tane veya 12 tane de yapabilirsiniz. Trabzan yapıyorum dönerek. Bu artan ipleri de içine alacağım. İlk sıranın trabzanlarını birbirine birleştirdim ve ikinci sıra trabzanlarıma geçtim. Her trabzanın üzerine bir trabzan yaparak devam ediyorum. En sonunda beyaz ipimi biraz uzun bırakıp iğneye saplayıp ucunu büzdüreceğim. Veya tığla da yapabilirsiniz bu işlemi. Ayrıca bu şekilde örmek yerine bir tane boncuk takıp ucunu bağlayıp püskül şeklinde yapabilirsiniz. Evet, ben böyle ipimi biraz uzun bırakacağım 2 sıra trabzandan sonra ve büzdürdüm. Şimdi yüz işlemine geçiyorum. Tavşanımıza güzel bir ağız yapalım buraya. Bu yaptığım pembe ip az önce sık iğne yaptığım ipin katlarından bir tanesi. Ağzını bu iple yapıyorum. Güzel bir T şekli yaptım oraya. Tavşanımızın gözlerini de etamin işleme ipiyle yapıyorum ve iğne ardığı dediğimiz teknikle 2 tane badem gibi bir oluşum yapıp oraya güzel bir ters açı şeklinde bir göz oluşturdum. Göz yapmak için güzel küçük siyah boncukları da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, ben bu örgümü patik ipiyle ördüğüm için biraz tüylü bir şey oldu. Ama çok sağlam ve muntazam oluyor patik ipiyle. Elime çakmağı alıp kestiğim iplerin ucunu yakıp yapıştırdım ve tüylerini de yakmak için şöyle genelinde bir çakmağı gezdirdim. Güzel oldu. Evet, kitap ayracımızın bitmiş hali böyle.
Kitabımızı okumaya başladıktan sonra yarım kaldığımız yere kitap ayracımızı koyup kitabımızı güzelce kapatıyoruz. Evet, ayrıca çok güzel hediye de olur herkes için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.